Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yarım saatte 2 bezeden harika bir baklava yapacağız arkadaşlar. Yapılışı çok kolay, çok basit. Sadece bir iki püf noktaları var. Sonuna kadar izleyin, siz de bu harika baklavayı yapın diyorum. Öncelikle 4,5 su bardağı unumuzu kasemize alıyoruz. Ortasını biraz açıyoruz. 2 adet yumurtamızı, 1 çay bardağı sıvı yağımızı, 1 su bardağı da yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre, su bardağı da 200 mililitre arkadaşlar. 1 yemek kaşığı elma sirkesi, hangi sirke olursa onu koyabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu güzelce ilave ediyoruz ve elimizde yavaşça karıştıra karıştıra hamurumuzu yoğuruyoruz. Başka hiç un ilave etmeyeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş yoğuruyoruz. Hamur toparlandıkça elimizde yapışıklık kalabilir. Sakın un ilavesi yapmayın. Elinizi temizleyin ve yoğurmaya devam edin. Göreceksiniz hamurun kıvamı yeterli. Gördüğünüz gibi ben çok güzel toparladım hamurumu. Böyle kulak memesi yumuşaklığında, çok sert olmayan, fazla da yumuşak olmayan bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi ele yapışmıyor ama yumuşak, sert olmasın. Kasemize koyuyoruz. Üzerine de bir temiz mutfak bezi kapatıp 15-20 dakika hamurumuzu güzelce dinlendiriyoruz. Hamur dinlenirken biz de 4 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su ile şerbetimizi hazırlıyoruz. Yarım limon da sıkıyoruz. Şimdi şerbetim kaynayacak. Kaynadıktan sonra da bir 10 dakika daha kaynatmaya devam edeceğiz. Ağdalı bir şerbet olacak. Dinlendirdiğim hamurum hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşadı. Çok kolay açılacak. Göreceksiniz şimdi. Kasemden hamurumu alıyorum. Çok azıcık, hemen minnacık bir nişasta serpip hamurumu toparlayıp beze haline getireceğim. Hamurumuzu açarken nişasta kullanacağız. 200 gramlık nişastam kenarda duruyor. Hamurumu toparladım. 2 bezeye böleceğiz. Bu kadar basit, kolay arkadaşlar. Ama nişasta olması önemli. Sakın un kullanmayın. Sertleştirir. Nişastayla yapacağız. Şimdi bezelerimizi güzelce yuvarlıyoruz. Bir tahtamın üzerine hafif nişasta serpip bezelerimi alıyorum. İkisini de koyuyorum. Ve bezelerimin de üzerine şimdi bir örtü serpip kapatıp bir 10 dakika daha dinlendireceğiz. Evet, hamurum dinlendi. Şimdi açma işlemine artık geçebiliriz. Göreceksiniz, çok kolay. Ama dediğim gibi sonuna kadar izleyin. Bir iki püf noktası var. Olmazsa olmazları var. Onları kaçırmayın derim. Şimdi tezgahıma biraz nişasta serptim. Bezemin de üzerine nişasta alıyorum. Bol nişasta önemli. Oklava yok, merdane ile. Ben oklava kullanmayı çok bilmiyorum, işin gerçeği, size itiraf edeyim. Merdane ile o kadar kolay bir şekilde açılıyor ki, yumuşacık, güzel, yağ gibi bir hamurumuz var çünkü. Hemen nişasta ile beraber oklavamızı bir iki ittirdikçe hamurum güzelce açılıyor. Açabildiğimiz kadar açalım arkadaşlar, mümkün olduğu kadar. Yapabildiğiniz ve tezgahınızın müsait olduğu kadar bezemizi iyice açarak hamurumuzu büyütelim. Bu arada geçtiğimiz gün malum tabii bayram geliyor. Bayramda tatlılar, Ramazan bayramında, şeker bayramında tatlılarımız meşhurdur. Kanalımda bir anket düzenlemiştim, hangi tatlıyı tercih edersiniz diye. Ve bu ankette %65 civarında baklava aldı. O yüzden de ben de sizin isteğiniz üzerine bu baklavayı yapmak istedim. Ancak size itiraf etmek istiyorum, hayatımda ilk defa baklava yapıyorum. Bu benim ilk tecrübem. Size samimi olarak söylüyorum. Zaten belki anlarsınız gördüğünüzde, tecrübeli olan hanımefendiler çok da sık yapmadığımı anlayacaklardır.
yapmadığım bir şey yapıyorum sürekli diye ben asla yalan söylemem. Dürüstlüğüme lütfen inanın. İlk defa yapıyorum. Ben ilk defa yapıyorsam emin olun hepiniz yapabilirsiniz. O kadar kolay ve pratik bir yöntem. Bu yöntemi de birkaç ay önce kanalımda ararsanız göreceksiniz, oynatma listelerimde. 40 kat börek yapmıştım. O böreğin mantığını da yapmaya karar verdim. Orada yağ sürüyorduk, burada nişasta. Açtığımız hamurumuzun kenarlarını kıvırıyoruz, ortadan ikiye getiriyoruz ve bol nişasta atıyoruz. Uçlarını bir daha kıvırıyoruz, yine nişastalıyoruz. Yine kıvırıyorum, yine bir avuç bolca nişasta. Ve zarf gibi köşelerden tekrar katlıyoruz. Bu o yaptığım 40 kat böreğin mantığı. Orada yağ sürüyorduk, burada nişasta sürerek aynı 40 katı aynı kolaylıkla yapabilirim diye düşündüm. Ve ilk defa bu baklavayı sizin önünüzde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi açtığım o zarfı kaldırdım. Bir ikincisine geçiyoruz. Şöyle nişastaları ortadan toparlıyorum. Kusuruma bakmayın, biraz dediğim gibi ilk defa yaptığım için nişasta falan dağıldık ama hemen toparlarız lütfen. Kusura bakmayın, mutfak burada olacak bunlar. Şimdi bu yufkamı da güzelce bol nişastayla açıyorum. İnanın merdaneyle açması çok kolay. Gördüğünüz gibi hemen yumuşacık büyüyor, açılıyor. Hiçbir patlama, yırtılma, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama eminim şahane bir şey çıktı ortaya. Tekrar nişastalıyoruz. Merdane ile açmaya devam ediyoruz. Buraları uzun uzun gösteriyorum. Çünkü gerçekten önemli noktası. Katlama işlemi, açılışın inceliği ve hamurun büyüklüğü önemli. Oklava kullanmadan da merdane yardımıyla da bu kadar büyük hamurlar açabiliyoruz çünkü. Bu baklavanın en önemli püf noktası bol nişastayla katlanma şekli olduğu için uzun olarak gösteriyorum. Lütfen sabrederseniz sevinirim. Yine güzelce nişastalıyoruz. Bir avuç nişastayı bütün hamurumuzun üzerine yayıyoruz. Bu önemli. Kenarını tekrar katlıyoruz. Katladığımız kenara yine bir avuç nişasta bolca sürüyoruz. Bir daha katlıyoruz. Yine nişasta sürüyoruz. Bu katladığımız katlar ve sürdüğümüz nişasta nefis bir şekilde kat kat baklava yapacak ve birbirine yapışmasını önleyecek nişasta. İncelmesini sağlayacak hamurunda. 4. katını da katladım. Şimdi zarf gibi köşelerden tekrar katlıyorum. Evet, bu hamurum da bitti. Bunu da kenara alıyorum. Şöyle tezgahımı toparlayıp hemen tekrar açma işlemine geçeceğim. Şimdi tezgahıma biraz daha nişasta koyup bu zarfımı altta kalacak, katladığım bölümler altta kalacak şekilde hamurumu tezgahıma aldım. Altını üstünü nişastaladım. Tekrar merdanemi alıyorum. Merdanem yardımıyla büyütüyorum hamurumu, inceltiyorum. Nefis kat kat baklavamız hazır olmuş oluyor. Görüyorsunuz, yapılışı çok kolay. İnanın yarım saat sürmedi bile bunu yapmak. Komple baklavanın hazırlanması. Gördüğünüz gibi açıyoruz, büyütüyoruz. Yavaş yavaş içindeki nişastaları fazla patlatıp çıkarmadan zarif hareketlerle açmaya devam ediyoruz. Nişastalarımızı toparlayalım, yerlere dökülmesin. Gitgide inceliyor, görüyorsunuz. Zaten şu anda çok kat var burada.
10 kattan fazla kat var. İncecik oldu her kat, emin olun. Tezgahınızın müsaade ettiği ölçüde yapabildiğiniz kadar inceltmeye çalışın. Şimdi benim hamurum tam oldu. Kullanacağım tepsimi bu hamurun ortasına koyuyorum. Bir kesme aparatı yardımıyla bıçakla da yapabilirsiniz. Hamurumun alt kısmını ölçü alarak tabanını çıkartıyorum. Bir alta bir üste bu şekilde kalıp koyacağım ki düzgün olsun, altı da üstü de. Güzelce gördüğünüz gibi tepsime yerleştirdim. Bu borcamda yapacağım. Kalan hamurlarımı da minik parçalara bölüp tepsime güzelce yerleştireceğim. Bakın şöyle size göstermek istiyorum, fazla zarar vermeden ne kadar ince olduğunu, kat kat olduğunu, kaç kat olduğunu görüyorsunuz. Ben açmaya çalışırken biraz yırttım ama normalde hiç yırtılmıyor ve çok ince katları ve katları rahatlıkla açılıyor. Bakın. İncecik katlar, zar gibi. Bilmiyorum kameradan ne kadar görebiliyorsunuz. Hayatında hiç baklava yapmamış bir kişi için gerçekten iyi bir performans zannediyorum. Siz de bunun aynısını yapabilirsiniz bu püf noktalarına dikkat ederek. Aslında çok da zor bir şey değil. Diğer kalan bütün hamurumu güzelce keserek düzgün bir şekilde yerleştiriyorum ve bu şekilde katlarımız çok daha fazla artmış oluyor. Ama incecik hepsinin katı. Bakın mümkün olduğu kadar size göstermek istiyorum kaç kat olduğunu açabildiğim kadarıyla. Hamura çok fazla zarar vermek istemiyorum. Bakın incecik. Görüyor musunuz? Zar gibi. Tül gibi arkasını görebiliyorsunuz. Umarım bu tarifi siz de beğenmişsinizdir. Çünkü sizin arzunuz üzerine yapıyorum. Siz de evinizde denersiniz. İnanın hiç gözünüzde korkacak, büyüyecek bir şey değil. Tabii daha önce hiç baklava yapmamış, hamur açmamış hanımefendiler, beyefendiler için söylüyorum. Gayet kolay bu yöntemle. Şimdi bu ilk katımız oldu. İkinci hamurumuzu yine aynı şekilde açıyorum. Hızlandırdım ben buraları. Daha fazla sıkılmayın diye. Yine aynı şekilde büyütüyoruz hamurumuzu. Mümkün olduğu kadar inceltiyoruz. Gene bir tabanımızı kesiyoruz. Bunu en üste koyacağız. Evet. Şimdi diğer kalan tarafları da minik parçalar halinde kesiyoruz. Bunları da kullanacağız çünkü. İlk katın ara katı olarak düşünürsek üzerine bolca ceviz parçası koyuyoruz şimdi. Kırık cevizimiz, arzu eden Antep fıstığı, fındık ne isterseniz koyabilirsiniz. Ben bolca ceviz koyuyorum. Cevizimizi de koyduktan sonra bu kestiğimiz parçaları cevizin üzerine güzelce yerleştiriyoruz. Hepsini tamamen kapattıktan sonra da en son kestiğimiz katı tabaka olarak üzerine koyuyorum. Daha düzgün dursun çünkü üst katı. Evet. Baklavamızın hamur işlemi bitmiş arkadaşlar. Bu kadar çabuk ve kolay. Güzelce yerleştiriyoruz. Şimdi baklavayı kesme aşamasına geliyoruz. Ben pek güzel kesemedim, itiraf edeyim. Biraz kalın kestim. Keşke ince kesseymişim. Siz bir parmak daha dar kesmenizi öneriyorum. Eğer baklava şeklinde kesecekseniz. Ben büyük kesmişim.
Şimdi kestiğimiz baklavamızın üzerine 200 mililitre bir bardak ayçiçek yağı, üzerine de 50 gram kadar eritilmiş tereyağımı koyuyorum. Ve yağımı güzelce gezdiriyorum. Hiç gözünüze fazla gelmesin. Ara katlarına hiç yağ koymadık biliyorsunuz. Hiç yağsız. Dolayısıyla bu yağ yavaş yavaş emecek ve kıtır kıtır o tel tel olmasını sağlayacak. Ve 10 dakika bekliyoruz. Yağı emiyor ve fırına gitti. Şimdi fırından çıktı sıcak bir şekilde. Şerbetinde ılık, soğuk değil. Baklava sıcak, şerbet ılık. Eğer ki bütün püf noktalarına uyarsanız katiyen hamur olmuyor arkadaşlar. Bütün şerbetimi tam ölçülü olarak söyledim size. Baklavanın üzerine döküyorum. Şerbetimi döktükten sonra en az 1 saat dışarıda, 1 saatle 2 saat arasında da buzdolabında dinlendikten sonra servise hazır olacak. Fokur fokur görüyorsunuz, şerbeti emiyor. Bu arada fırın derecesini söylemek istiyorum. 150 derecede 45-50 dakika kadar yavaş yavaş pişirdim ki iç katları da güzelce pişsin, hiç hamur kalmasın. Bu da önemli bir püf noktası. Bir anda 170-180'lerde kısa sürede pişirmeyin. 150 derecede ağır ağır uzun sürede pişirirseniz inanın çok daha güzel bir baklava elde edersiniz. Bütün katları ayrılır, bütün katları güzelce pişer. Bakar mısınız katlara? Çıtır çıtır. Üst katları inanılmaz derecede kıtır oldu. Tek tek ayrılıyorlar, neredeyse uçup gidecek rüzgarda. Baklavamı dinlendirdim. 1 saat dışarıda, 1 saat de buzdolabında. Şimdi servis ediyorum. Bakın arkadaşlar, ne kadar güzel bir baklava oldu. Kat kat, katları tek tek sayılıyor. Hiçbir şekilde hamur olmadı. Çok güzel, çıtır çıtır. İlk defa baklava yapan bir insanın yaptığı baklava bu. Gözünüzle büyütmeyin, lütfen siz de yapın. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. İyi bayramlar. Hepinizin ellerinden, yanaklarından öpüyorum.